Washington Post'ta yayınlanan bir analizde, Joe Biden yönetimine rağmen Washington siyasetinde Filistin'e destek veren seslerin çoğaldığına dikkat çekildi. Washington Post gazetesinde İshan Tahor imzasıyla Biden'ın duruşuna rağmen ABD'nin İsrail tartışmasının yönü değişiyor başlıklı bir analiz yayınlandı. ABD'de 28 senatör, Filistin ve İsrail'de daha fazla can kaybının önlenmesi için bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Gündeme dair haberleri, dış siyasetteki gelişmeleri ve savunma sanayini yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Washington Post gazetesinde İshan Tahor imzasıyla Biden'ın duruşuna rağmen ABD'nin İsrail tartışmasının yönü değişiyor başlıklı bir analiz yayınlandı. Biden'ın son dönemde Filistin ve İsrail'de yaşanan gerilimi ele alma şeklinin tüm taraflardan tepki çektiği vurgulanan analizde, Biden yönetiminin dış politikasının böyle bir gerginliğe hazır olmadığı belirtildi. Demokrat Parti içerisindeki çatlağın büyüdüğünün altı çizilen analizde, ABD'nin önde gelen Müslüman Amerikan kuruluşlarının da Biden'ın dün düzenlediği Ramazan Bayramı programını boykot ettiği anımsatıldı. Biden'ın açıklamalarında bir taraftan gerginliği azaltma çağrısı yaparken bir taraftan da meşru müdafaa hakkı diyerek İsrail'i savunduğu belirtilen analizde ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes çağrısını da veto ettiğini hatırlatıldı. Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısının 200'e yaklaştığı ifade edilen analizde Washington'da Filistin'e destek sesleri Kongre'de her geçen gün daha da yükseliyor değerlendirmesine yer verildi. Analizde bağımsız Vermont senatörü Bernie Sanders'ın Cuma günü The New York Times gazetesinde yayınlanan ve Filistin halkına destek verdiği makalesinin oldukça ses getirdiğine işaret edildi. Daha önce Sanders'ın Filistinlileri savunmakta yalnız kaldığı belirtilen analizde artık Sanders yalnız değil, aralarında katı İsrail yanlılarında olduğu, İsrail yanlısı siyasetçilerin bile İsrail'in Gazze saldırılarındaki sivil kayıplarından duydukları memnuniyetsizliği yansıtan açıklamalar yayımlandı. Bazıları ise daha sert çıkarak İsrail'i Washington için tabu bir sözcük olan apartheid rejimi olmakla suçladı ifadelerine yer verildi. Filistin'de yaşananların dünya sahnesinde insan hakları savunucusu olmaya soyunan ABD yönetimi için de önemli bir sınav olduğu vurgulanan analizde Biden yönetiminin bu konuda köşeye sıkışabileceği belirtildi. Georgia eyaletinin ilk Yahudi senatörü Jon Ossoff liderliğindeki 28 Demokrat senatör, Filistin ve İsrail'de son dönemde artan gerilime ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail ve Filistin topraklarındaki çatışmada gerginliğin daha da tırmanmasını ve sivil kayıpları önlemek için acil bir şekilde ateşkesin sağlanması çağrısını yapıyoruz ifadesi kullanıldı. ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini meşru müdafaa hakkı olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor. Kongre'deki bazı demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert dille eleştiriyor.